Dostlarım, bugün size hakiki bir kış yemeği ama vitamin deposu bir yemek yapacağım. Şöyle bir baş karnabaharım var. Bir başta brokolim var. 2 tane yumurtam var. 3 yemek kaşığı dolu dolu unum var. Bir bardak sütüm var. Küçük bir çay bardağı yoğurdum var. Karabiberim var. Sarımsağım var. Tuzum var. Bir de hamur kabartma tozum var. İnşallah şimdi bir de yağım var burada. Zeytinyağım var. Şimdi güzelce çiçeğimizi ayıklayarak başlayalım. Yani karnabaharımızı. Türkiye'de biz buna çiçek de diyoruz, karnabahar da diyoruz. Aynen öyle. Şimdi bunları güzelce şöyle parçalayacağız. Bunu elimden de parçalayabilirim sevgili dostlar. Şöyle küçük küçük yapacağız ki mümkün olduğu kadar küçük olursa daha bir güzel yerleştirilir. Onun için de mümkün olduğu kadar şöyle küçüklüyorum. Ve sonra da bunu güzel bir haşlayacağız Allah izin verirse ayıkladıktan sonra. Sıra geldi brokolilerimizi güzel güzel kesmeye. Brokolinin ve karnabaharın faydalarını açıklama yerinde görebilirler. Açıklamaya yazacağız. Okuyabilirsiniz. Bence saymayla bitecek gibi değil. Tam bir vitamin deposu. Biz babam tarafından tanıştırıldık brokoliyle. Evet. Ben bilmiyordum. Babam sağ olsun. Allah razı olsun. Nur içinde yatsın inşallah. Ne Amin. diyelim. Şimdi şöyle size göstereyim. Gerisini biz kendimiz hallederiz. Şu şekilde bakın. Küçültmeye çalışıyorum. İşte bu büyüklükte yapacağız sevgili dostlar. Ondan sonra şöyle biraz tuzumuzu ekledik. Şimdi de ayıklayıp yıkamış olduğumuz karnabaharlarımızı ve brokolilerimizi içine salıyorum. Ortalama kaç dakika haşlayacaksın? 5 dakika. 5 dakika. Yani çok ölmeyecek. Böyle güzel diri olacak. Evet, tabii. Ne böyle kıtır olacak ne de kıvamında olacak. Pişince görüşeceğiz. Piştiğinde görüşürüz. 2 tane yumurtamızı güzelce kıracağım. Şöyle. Ve elimi yıkayıp geliyorum sevgili dostlar. Bunu şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Sonra yoğurdumuzu ekliyorum. Ay pardon. Oo, ev yoğurdu. Vay. Evet. Lütfen dünyanın neresinden izliyorsanız bizi izleyin. Ev yoğurdu yapmayı öğrenin. Ev yoğurdu yapmak çok kolay. Hazır almayın. Doğal probiyotik. Neyi kattın anne? Süt kattım sevgili dostlar. Bir bardakta sütümü kattım. İyicene karıştırıyorum şimdi. Sonra 3 kaşık unumu katıyorum. Şimdi size kıvamını göstereceğim. Şimdi sarımsaklarımı rendeliyorum. Sonra yine karıştırmaya böyle topakları gidene kadar karıştırmaya devam edeceğiz sevgili dostlar ki hiç topağı kalmamalı. Sonra Tuzunu ekliyorum. Sonra kabartma tozunu ekliyorum. Ve güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Birazcık karabiber.
Çok gitti. Olsun, çok gitsin bakalım bu sefercik de. Sonra azıcık da pul biber. Şimdi şöyle bir tatlı kaşığı da pul biber koyuyorum. Baharatını herkes isteğine göre koysun. Birazcık da zeytinyağı. Bu kadar yeterli. Güzelce karıştırıyoruz yine. Böylece sosumuz hazır. Bakın şu sizin gördüğünüz hafif pütürler sarımsak. Tamamen pütürleri gitti un olarak. Şimdi tamam. Şimdi gidelim ocağımızdan şeyimizi çıkaralım. Şimdi sudan çıkaracağız Allah izin verirse. Tabii çıkarabilirsek. Ki çıkaracağız inşallah. Biz sosunu hazırlayana kadar sevgili dostlar şeylerimiz pişti. Bu kadar çabuk 5 dakikada yap neredeyse. Evet. Tabii ki de çabuk pişer. Çünkü kolay. Sevgili dostlar bakın böyle dibine güzelce bir Çiçek yağı. Zeytinyağıyla yağlıyoruz. Pardon. İyicene bir yağladıktan sonra öyle şöyle çok sürmüyorum sevgili dostlar. Siz nasıl istiyorsanız yapın. Ben böyle sürdüm. Şimdi içine güzelce ne yapıyorum? Döküyorum. Karnabaharlarımı güzelce bir yerleştiriyorum. Biraz daha küçülteceğim. Allah izin verirse şöyle bakın. Şimdi bu karışımımızı güzelce şöyle üstüne gezdireceğiz sevgili dostlar. Şimdi fırınımızı 150 dereceye getirip veya 180 dereceye getirip fırınınızın şeyine göre. Dostlar şu şekilde bakın kaşar peynirlerimizi koyuyorum. Sonra da şimdi de doğru nereye fırına götürüyoruz. şu şeyleri alayım. Sevgili dostlar, bizim kaşar peynirlerimiz bugün harika kızarmışlar. Ama eriyip dağılmamışlar. Ya markasındandır, ya cinsindendir ya da ahlakıdır ne diyeyim. Şimdi şöyle güzel bir servis yapalım bakalım. Bize ne gösterecek servisimiz. Evet. Bir daha orada kaşar peynir almıyoruz. Bakın sevgili dostlar, harika görünüyor. Şöyle kaydırarak çıkartalım. Ve şuradan bakın çok güzel oldu.
Sevgili dostlar, yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Tabak ver, sana da vereyim. Hadi. Lezzetli.